Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Net Holding, Odaş, Reader, Kuzeyboru, Aztek Teknoloji ve BİMAŞ hisselerini inceleyeceğiz. Burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattıktan sonra endeksimizle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi endeksimizde iki tane dirençten bahsetmiştik. 8052 ve 8127 seviyesinde. Bugün itibariyle 8127 seviyesinin üzerinde ilk kapanışını yapmış olduk arkadaşlar. Bu gayet iyi. Yarın da bu seviyenin üzerinde yükselişle devam etmesi durumunda önümüzdeki dönem için yükselişin devamını bekleyebiliriz ve ilk hedefimiz 8566 seviyesi olur arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce düşen bir kanalımız vardı. Bu kanalı yukarı yönlü kırmıştık. Ve şu anda direncin de üzerinde ilk kapanışını yaptık. Yarın da yükseliş geliyorsa önümüzdeki dönem için yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Şu düşen kanalımızı artık silebiliriz. 4 saatlik grafikten inceleyelim arkadaşlar. Evet, 4 saatlik grafikte bir regresyon kanalı çizmiştik. Şu an bu regresyon kanalının içerisinde fiyatın hareket ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kanalın dip noktasından hatta dışarıya doğru sarkmalar da oldu ve buradan Kaufman hareketli ortalaması olan 7983 seviyelerinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Fakat şu anda direnci yukarı yönlü ilk kapanışlarını yapmış olmamıza rağmen 4 saatlikte 5 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar. Akabinde yükselişin devamı gelmiş. Dolayısıyla yarını da bir takip etmekte fayda var. Yarın da işte ilk 4 saatlik periyotta yükselişin devamı geliyorsa sonrasında yeni pozisyonlara girilebileceğini düşünüyorum. Bu uyumsuzluk bozulmuş olur zaten öyle bir durumda. Ama dediğim gibi yarın ilk 4 saati bir takip etmekte fayda var arkadaşlar. Haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta 7792 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu güzel. Wheel Trend indikatörümüz de ala dönmüş. Bu da güzel. Haftayı bu 8127 seviyesinin üzerinde kapatabilirsek önümüzdeki dönem için dediğim gibi 8556 bu seviyelere doğru bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Bu seviyelere geldiğimizde daha sonrası için hedef fiyat çalışmaları yapıyor oluruz. Günlüğümüze geri dönelim. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçiyorum. Net Holding hissesiyle başlıyorum. Net Holding hissesi geçtiğimiz 23 Ocak tarihindeki düşüşüyle birlikte Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir gevşeme yaşamış. Hareketli ortalamamız 23.39 seviyesinde şu anda ve tekrar oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şuradaki 23.70 seviyesindeki Fibonacci direncinin de tekrar üzerine atmış ve üzerinde bugün ikinci gün kapanışını yapmış arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönem için ben ilk etapta yükselişin 27.14 seviyelerine doğru gelebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte takip edeceğiz. Düşüş yönlü bir senaryoda 23.70 seviyesi bir destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Buranın kırılması durumunda şöyle 20.22 seviyelerine doğru düşüş de görülebilir. Fakat şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Haftalığımıza bir bakalım. Haftalıkta da hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Kaufman hareketli ortalamamız 21.07 seviyesinde. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamamız 25.03 seviyesinde. Buraları geçmekte belki biraz oyalanabilir ama geçtikten sonra şöyle dediğim gibi 27.16 seviyelerine ilk etapta bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Günlüğümüze geri dönüyorum. Evet, Odaş hissesine bakalım. Evet, Odaş hissesinde düşen bir trend vardı. Bugün itibariyle günlükte hissemiz ala döndü arkadaşlar. Fakat çok yakınında bir Fibonacci direncimiz var. 9.35 seviyesinde. Bu seviyede en azından bir geçilip üzerinde kalıcılık sağlanması lazım ki düşüş bitti diyebilelim. Böyle bir durumda önümüzdeki dönem için 11.26 seviyesinde ilk etapta bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Haftalık grafiğinden bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Kaufman hareketli ortalamamız 10.80 seviyesinde. Bu seviyeye geçilip üzerinde kapanışlar geldikten sonra yeni girişler için daha uygun olacaktır arkadaşlar. 4 saatliğimize bakalım. Evet, 4 saatliğimizde hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Yani dediğim gibi burada kısa vadeli al-sat düşünen arkadaşlar 9.35 seviyesinin üzerine çıkıldıktan sonra kısa vade için pozisyonlara girilebilir ama
haftalık grafikteki 10.80 Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükselişler gelip orayı geçemeyip tekrar aşağıda yönelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Henüz düşüş trendi bitmiş olan bir hisse değil. Günlüğümüze geri dönelim. Reader hissesine geçiyorum. Evet, Reader hissesinde düşen bir regresyon kanalımız vardı. Bu kanal yukarı yönlü kırıldı. Fakat şu seviyeyi bir türlü geçemediğini görüyoruz. 25.90 seviyesini. Bugün de üzerine atmaya çalışmış. Fakat sonrasında satışlar gelip yine 25.90 seviyesinin altında kapanış olmuş. Şu anda VIX indikatöründe gücünü de kaybettiğini görüyoruz. Buradan bir düşüş gelebilir. Fakat 24.96 seviyesinde bir desteğimiz de var arkadaşlar. Orayı da aşağı yönlü kırsa bile yine 23.86 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Buralar işte kırılmayıp tekrar bir desteğini alırsa önümüzdeki dönemde ilk etapta 30 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Dediğim gibi hareket biraz güçsüzleşmiş gözüküyor. İlk etapta bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. 4 saatliğine bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de İki farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş. Arkasından düşüşün devamı gelmiş. Şöyle ilk etapta 25.02 seviyelerine hatta 24.98 seviyelerine bir düşüş görüp oradan destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilir arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde şurada bir Fibonacci seviyemiz var. 25 seviyesinde. Şu anda onun üzerindeyiz. Güzel. Yarın da 25 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse önümüzdeki haftalarda 30 seviyesine doğru yükseliş beklerim arkadaşlar. Günlüğe geçelim. Evet, bir diğer hissemiz Kuzey Boru. Yakın dönemde borsaya girmiş bir hisse. Geçmişe yönelik çok fazla veri yok arkadaşlar elimizde. Dolayısıyla yorum yapabilecek de bir durum yok. Şu anda tavan tavan gittiğini görüyorsunuz. Tavan bozduğu anda hisseden çıkılması gerektiğini düşünüyorum bu yeni halka arzlarda. Hızlı yükselişlerin daima hızlı düşüşleri olur. Dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi tavan serisi bozulduğunda hisseden çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok Kuzey Boru hissesi için. Bir diğer hissemiz Aztek Teknoloji. Aztek Teknoloji'de şöyle düşen bir regresyon kanalımız vardı. Bu kanal yukarı yönlü kırıldı. Kırıldıktan sonra Kaufman hareketli ortalamasını geçmekte zorlandığını gördük. Fakat sonrasında Kaufman hareketli ortalamasının ve aynı zamanda 128.3 seviyesindeki Fibonacci direncini de üzerine attıktan sonra hareketin hızlandığını gördük. Şu anda 150 seviyelerinde bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Belki bir düşüşün devamı gelirse tekrardan 128.3 seviyesi bir destek olarak bu sefer çalışabileceğini düşünüyorum. Oradan desteğini alıp önümüzdeki dönem için 171 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte şöyle bir regresyon kanalı çizebiliriz. Evet, bu regresyon kanalı içerisinde yükselişimiz devam ediyor. Şu anda 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 140.5 seviyesinde. Yani bu kanalın dip seviyelerinden destek alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Kanal aşağı yönlü kırılması durumunda dediğim gibi ilk desteğimiz 128.6 seviyesinde. Kısa vadeli alsat düşünen arkadaşlar bu kanal aşağı yönlü kırılıp altında da 2-4 saatlik kapanış yaptığında satış düşünebilirler arkadaşlar. Haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Kaufman hareketli ortalamamız 129.9 seviyesinde. Bu hafta bu şekilde kapanırsa View Trend indikatörümüz de ala dönecek. Böyle bir durumda önümüzdeki haftalarda 171.6 seviyelerini tekrardan test etmesini beklerim arkadaşlar. Evet, son olarak BİM hissesine bakıyoruz. Evet, BİM hissesinde de güzel bir yükseliş yaşadık. Şu anda direnç seviyesinde arkadaşlar BİM hissemiz. Direnç seviyemiz 171.75 seviyesinde. Buraya kadar gelip bir dirençle karşılaştığını ve biraz gevşeme yaşadığını görüyoruz. Tabi yükseliş trendi henüz bozulmuş değil. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Satışı gerektirecek bir durum yok. Bakın haftalık grafiğimizde de Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Hareketli ortalamamız 300.48 seviyesinde. Herhangi bir problem yok. 4 saatliğimize bakalım. 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Alfa trend indikatörümüz de henüz daha hala al konumunda. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar.
Düşüşlerde ilk etapta şu 360.50 seviyesi veya 354.49 seviyesindeki kalkmalı hareketli ortalamasından desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Günlüğümüze geri dönelim. Evet, şöyle biraz küçültelim. Evet, şu anda bulunduğumuz 371.75 direnç seviyesini yukarı yönlü kırıp 2 günde üzerinde kapanış yaparsak önümüzdeki dönem için 433.50 seviyesi hedef seviyemiz olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %16'lık bir mesafe var. Gayet iyi. Tabi burada yeni girişler için öncelikli olarak şu 371.75 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım arkadaşlar. Elinde tutan arkadaşlar içinse satışı gerektirecek herhangi bir durum yok. Buradan biraz gevşeme yaşayıp sonrasında desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Şu 4 saatlik 354.49 seviyesindeki 4 saatlik kalkmalı hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılıp altında da 2 defa düşüş yönlü kapanış yapıyorsa elinde olan arkadaşlar o zaman satış düşünebilir. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.